Çin. Son yıllarda hemen her alanda üzerine en çok konuşulan bir dev. Ekonomisi, siyasi gücü, politik etkisi ve tabii ki askeri hamleleri. Dönüp dolaşıp Amerika ile kıyaslamamız boşuna değil. Çünkü uyuyan dev uyanalı çok oluyor ve artık ejderha kendini her seferinde daha güçlü bir şekilde gösteriyor. Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde suya indirilen uçak gemisi Type 3. Çin neden uçak gemisine ihtiyaç duyuyor? Gerçekten de Amerikan donanmasıyla mücadele etmesi mümkün mü ve gelecek için asıl planı ne? Bu videoda Type 3'ün özelliklerine yakından bakacağız. Ama bildiğiniz gibi dünyanın en ücra köşesinde bile önemli bir olay yaşansa orada Türkiye muhakkak bir şekilde konunun içinde kendine yer bulur. İşte Çin'in uçak gemilerinde de benzer bir Türkiye detayı var. Hazırsanız başlıyoruz. Sovyetlerin yıkılmasıyla iki kutuplu dünyanın sona ermesi, Amerikan hegemonyasında geçen uzun yıllar ve günün sonunda ilk kez bir ülkenin Amerika'ya bu kadar yaklaşabilmesi. Çin'in çok agresif bir yol haritasıyla sadece bölgesinde değil, küresel anlamda da dominant güç olmak istemesi sır değil. Ancak bazı çevrelerce kabul edilmesi zor bir durum. Biz bu videoda Çin Amerika'yı geçer mi? Yeni dünya lideri kim olur tarzı sorulara yanıt aramayacağız. Pekin yönetiminin en önemli güç gösterisi olan savaş uçaklarının başrol oyuncusunu yakından inceleyeceğiz. Barbaros Hayrettin Paşa'nın tek cümleyle formüle ettiği bir gerçek var. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bugün dünya ticaretinin %70'inden fazlası denizler üzerinden sağlanıyor. Buralarda olabilecek en küçük bir sıkıntı koca bir sistemi doğrudan etkiliyor. Kanalda motor gücü kesilen bir kargo gemisi küresel tedarik zincirine çok büyük bir darbe indirebiliyor. Örnekleri artırmak elbette mümkün. İşte Çin de bu gerçekten hareket ediyor ve denizlere hakim olabilmek için elindeki tüm enstrümanları kullanmak istiyor. Hakimiyet için önce eldeki platform sayısının artması şart. Amerika her yıl 2 ya da 3 savaş gemisi hizmete alabilirken Çin'in 25-30 civarında gemiyi kızaktan indirmesi işte tam da bu noktada öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin donanması dev bir platformu daha hizmete aldı. Yeni uçak gemisi Fujian'ın denize açıldığı görüntüler kısa zamanda tartışmaları da beraberinde getirdi. Type 3 sınıfı uçak gemisi olarak kabul edilen Fujian'ın serinin ilk iki gemisinden farkları ne? Çin'in son oyuncusu neden bu sınıfın en iyilerinden kabul edilen Amerikan imzalı USS Ford uçak gemisiyle kıyaslanıyor? Hepsine geleceğiz ama önce olayların en başına dönelim. Çin'in uçak gemisine sahip olma isteği 70'li yıllara kadar dayanıyor. Çin ilk defa bu dönemlerde açık deniz donanması niyetini belli etti ve bu nedenle uçak gemisine sahip olmak istediği dünya kamuoyuna yansıdı. Tabii sizin de bildiğiniz üzere uçak gemileri istediğiniz zaman üretebileceğiniz ya da parasını bastırıp alabileceğiniz ürünler değil. İşin içinde siyasi, askeri, ekonomik ve jeopolitik dengeler var. Çin, kendisi henüz üretemeyeceğini bildiği için 1985 yılında satın alma yoluna gitmek istedi. Bu kapsamda Avustralya'nın söküme gönderdiği hafif uçak gemisi HMAS Melbourne'ü satın aldı. Avustralya geminin bütün elektronik ekipmanlarını sökmüş ve dümenini çalışmayacak şekilde kaynaklayarak kilitlemişti. Amaç, Çin'in tersine mühendislik yaparak gemideki teknolojileri elde etmesini engellemekti. Gemi Çin'e geldiğinde çok kritik bir sistemin unutulduğu görüldü. Uçak gemisinin katapultları ve yakalama kabloları geminin üzerinde çalışır vaziyetteydi. Her ne kadar kasten bırakıldığı ihtimali de olsa o dönem haberlere unutulduğu şeklinde bilgi verildiği için biz de bunu doğru kabul ediyoruz. 1987 yılında Çin Merkez Askeri Komitesi bir karar aldı ve Donanma Havacılık Okulu kuruldu. Amaç netti. Burada yetişen jet pilotları geleceğin ilk uçak gemisi kaptanları olacaktı. Avustralya'dan 1985'te alınan geminin sökülmesi 2002'yi buldu. Aradan geçen yıllarda Çin'in neler yaptığını az çok tahmin ediyorsunuzdur. Sadece bir örnek verip devam edeceğiz. Pekin yönetimi HMAS Melbourne uçak gemisi üzerine iniş kalkış testleri yaptıklarını uzun yıllar sonra kabul etti. Yıllar geçse de satın alma yolu Çin için halen en ideal seçenekti. Çok uzaklarda satışa çıkan bir uçak gemisi daha vardı. Ve Türkiye bu hikayenin tam ortasındaydı. 2001 yılı Kasım ayı. Yolu boğaza düşenler ya da o gün için yolunu bilerek oraya düşürenler kıyıda yerini almış, herkesin gözü tonlarca ağırlıktaki dev bir geminin geçişinde. Haber kanallarının hepsi canlı yayında. 30'lu yaşlardaki takipçilerimiz Varyak ismini ve hatta krizini hatırlayacaktır. Şimdi bilmeyenler için de kısa bir özet geçip ardından Çin'in uçak gemilerine dönelim. Varyak, Kuznetsov sınıfı bir uçak gemisi olarak Ukrayna'nın
Mikolayiv tersanesinde 1985 yılında kızığa konuldu. Sovyetler Birliği çöktüğü zaman geminin 2/3'ü bitirilmişti. Ancak Sovyetler dağıldıktan sonra Moskova bu gemiyi almak istemedi. Çünkü bunun için harcayabilecekleri bir bütçeleri yoktu. Bekleseler de belki gemi çürüyecekti. Çıkış yolu olarak Ukrayna'ya hibe etme seçeneğini buldular. Varyak resmi olarak Ukrayna'ya hibe edildi. Ancak Kiev için de durum farklı değildi. Ekonomileri Rusya'dan bile daha kötü durumdaydı. Memur maaşlarını ödemekte zorlandıkları o yıllarda ilk iş Varyag'ı satışa çıkardılar. İngiltere ve Avustralya talipti. Hatta 96 yılında gemiyi İngilizlerin aldığı yazıldı. Ama sonrasında sözleşme iptal edildi. Aslında sadece satış meselesi de değil. Ortada çok önemli başka bir sorun daha vardı. Ukrayna çok geçmeden Varyag'ın bir uçak gemisi olarak boğazlardan geçemeyeceğini fark etti. Montreux Sözleşmesi belli bir tonajın üzerindeki savaş gemilerinin geçişini sınırlıyordu. Bunun üzerine Ukrayna gemideki tüm silahları ve elektronik parçaları söktü. Bununla da yetinmedi, geminin motorları da söküldü. Varyak artık su üzerinde batmadan durabilen bir çelik yığınından başka bir şey değildi. Takvimler 1998'i gösterdiğinde ise Varyak'a yeni bir müşteri çıktı. Macao'lu bir turizm şirketi. Macao, 1999 yılına kadar Portekiz yönetiminde kalmış bir Çin toprağı. Günümüzde Hong Kong gibi ayrı bir statüye sahip olan bu bölge, Doğu'nun Las Vegas'ı olarak biliniyor. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi tam bir eğlence bölgesi. Varyak'ı satın alan iş adamı dünyanın en büyük yüzer kumarhanesini yapacağım diyordu. Haliyle Varyak artık yoluna savaş gemisi olarak değil, İçinde kumarhanelerin de olduğu dev bir otel olarak devam edecekti. Tabi buna o dönemde de pek kimse inanmadı. Türk medyasında çok ilginç haberler yapılmaya başladı. Kimilerine göre 20 milyon doları Türkiye verip bu gemiyi satın almalıydı. Kimilerine göre ise boğazlardan geçişe kesinlikle izin verilmemeliydi. Motoru bile sökülen ve bu nedenle çekme halatlarla sürüklenerek hareket ettirilen bu gemi boğazda bir sorun yaşasa hesabı kim ödeyecekti? Emekli askerler, çevreciler, siyaset bilimciler derken hemen herkes konuya bir şekilde müdahil oldu. Sonunda Varyak bir şekilde boğazlardan geçip yoluna devam etti ve hepimiz rahat bir nefes aldık. Bizim için süreç sona erse de Çin için her şey yeni başlıyordu. Pekin yönetimi elbette Varyak'ı otel ya da Luna Park yapmayacaktı. Yapmadı da. Bahsettiğimiz turizm şirketinin paravan olduğu ortaya çıktı. Varyak, Çin'in tersaneler bölgesi olan Dalian'a çekildi. Üzerinde hummalı bir çalışma başladı. Yüzen bir çelik yığını. Fazlası değil diye tanımlanan Varyak, yaklaşık 10 yıllık sürenin ardından yeniden uçak gemisi hüviyeti kazandı. Type 1 sınıfı uçak gemisi olarak kodlandı. Liaoning ismini aldı ve Çin donanmasına katıldı. Tabi burada önemli bir detayı atlamamak lazım. Uçak gemisi inşa edebilmekle uçak gemisi işletebilmek gerçekten apayrı şeyler. Çin her şeyi sıfırdan öğrenmek zorunda kaldı. Bu nedenle Liaoning başlangıçta test ve eğitim gemisi olarak kullanıldı. Bu süreçte pilotların eğitiminden tutun, J-15 uçaklarının uçak gemisi operasyonlarına uygun hale getirilmesine kadar pek çok sorunun çözülmesi gerekti. Type 1'in ardından sıra Type 2'ye geldi. Shandong isimli uçak gemisi 2013 yılında Liaoning hizmete alındıktan hemen sonra kızığa konulmuş ve 2018 yılında bitirilmişti. Type 2 uçak gemileri tahmin edeceğiniz üzere Type 1 uçak gemilerinin daha gelişmiş versiyonu. NATO bu nedenle Type 2 sınıfı uçak gemisini modifiye edilmiş Kuznetsov olarak isimlendirmekten çekinmedi. Çin elbette orijinal tasarım üzerinde oynamalar yapmıştı. Ama Type 2 de Pekin'in hedefleri için yeterli değildi. Zaten Type 2 henüz bitmeden Type 3 versiyonuna başlamalarının bir nedeni de buydu. Type 3'ün önceki nesillerden en önemli farkı uçakların kalkış biçiminde yatıyor. Kuznetsov sınıfı uçak gemisi genellikle küçük ve orta büyüklükte uçak gemilerinde kullanılan stobar yöntemini kullanıyor. Stobar, basitçe kısa pistlerden kalkabilen yüksek itki ağırlık oranına sahip uçakların geminin hızından da yardım alarak rampadan kalkması olarak tanımlanıyor. Stobar, ucuz ve geliştirilmesi nispeten daha az maliyetli bir yöntem. İki önemli dezavantajı var. Birincisi, uçaklar bu yöntemle çok yüklü kalkamaz. Bu jet uçaklarının tam savaş yüküyle havalanamaması anlamına geliyor. İkinci dezavantajı ise tek kalkış rampası olduğu için aynı anda iki uçak kaldırmak mümkün olmaz. İşte bu nedenle büyük gövdeli uçak gemileri katobar ismi verilen katapult yardımlı kalkış yöntemini kullanır. Uçaklar adeta bir sapana konulan taş gibi katapulta yerleştirilir. Katapult bir anda uçağa yüksek bir hız verir. Kendi motorlarını da kullanan jet uçağı kısa bir sürede kalkış hızına ulaşır. Katobar geliştirilmesi maliyetli bir yöntem olmasına rağmen aynı anda tam yük
yüklü 3 uçağı kaldırmanıza olanak sağlar. Fujian'ın kendinden önceki Rus tasarımı Çin üretimi uçak gemilerinden en büyük farkı katobar sistemini kullanması. Çin bu sistemi özgün olarak geliştirdi. Ayrıca eski tip buharlı katapult sistemi yerine yeni tip elektromanyetik ya da kısaca EMALS sistemini geliştirdi. Buharlı katapultların en büyük dezavantajı her fırlatmadan sonra buhar tanklarının yeniden doldurulması gerekliliği. Bu zaman alan bir süreç. EMALS sisteminde ise 45 saniyede bir uçak kaldırmak mümkün. Daha az karmaşık bir sistem olduğu için daha az personele ihtiyaç duyuyor. Ayrıca sistem su buharı barındırmadığı için korozyona uğrama ihtimali de yok. Amerika'nın Ford tipi uçak gemilerinde EMALS tipi katapult kullandığını biliyoruz. Nimitz sınıfı uçak gemilerinde ise kullanılan nükleer reaktörlerin güçleri EMALS için yetersiz kalmıştı. Fujian tıpkı Amerikan üretim uçak gemileri gibi 3 adet katapulta sahip. Tahrik sisteminde başrol buhar türbinlerinin. Çin'in henüz bu boyutta bir nükleer reaktöre sahip olmadığını da ekleyelim. 80.000 tonluk Type 3 uçak gemisinin gerek tonajı gerekse buhar türbinine sahip olması nedeniyle Amerika'nın eski Kitty Hawk sınıfı uçak gemileriyle kıyaslamak mümkün. Fujian'ın nükleer tahrike sahip olmaması bir dezavantaj gibi görünebilir. Ancak Çin'in inşa ettiği her platformda yeni bir şeyler yapabilme becerisi kazandığını da atlamamak gerek. Geçtiğimiz günlerde ilk kez suya inen Fujian, 60'a yakın hava aracını taşıyabilecek. Henüz sayılar net değil ancak bazı tahminler var. Kapasitenin 24 adedi J-15 avcı uçağı olacak. Bu uçaklar Rus Su-33 avcı uçağının tersine mühendislikle üretilmiş versiyonu olarak düşünülebilir. Su-33, Su-27 savaş uçağının uçak gemisi operasyonları için geliştirilmiş bir varyantı. Beklentilere göre Fujian, J-15 savaş uçağının D varyantından 4 adet taşıyabilecek. D varyantı elektronik harp için geliştirilmiş çift personelle uçurulan bir J-15 savaş uçağı aslında. J-15 savaş uçakları şimdilik Fujian'ın ana vurucu gücünü oluşturuyor gibi görünse de Çin'in geliştirdiği J-31 ya da J-35 5. nesil savaş uçağının da ete kemiğe bürünmeye başladığını hatırlatalım. J-31 çift motorlu bir F-35 gibi duruyor. Çok rollü bir uçak olması beklenen J-31 en başından beri uçak gemisi operasyonları için geliştirildi. Şimdilik 12 adet J-31'in Fujian'ın üzerinde taşınacağı tahmin edilse de gelecekte bu sayının çok daha fazla olabileceği konuşuluyor. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Çin'in dev uçak gemisi 4 adet Xi'an KJ-600 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı da taşıyacak. Bu uçakla ilgili bilgilerimiz sınırlı. Testlerin devam ettiğini ve Fujian için geliştirildiğini biliyoruz. Type 3 uçak gemisinde farklı maksatlar için döner kanatlı hava platformları da yer alacak. Orta sınıf Z-18 yük ve nakliye helikopteri ve hafif sınıf Z-9 helikopterinin Fujian'ın uçuş güvertesinde kendini göstermesi olası. Toplam 12 helikopterin Type 3 uçak gemisinde yüklü olabileceği yazılıyor. Ancak uçak gemisi tamamen operasyonel olmadığı için halen kaç platform taşıyabileceği netlik kazanmış değil. Tahminleri alt alta yazdığınızda 52 platforma ulaşıyorsunuz. Bu beklenti J-15 uçaklarını işin içine dahil etmişti. Ancak Çin'in J-31 üzerine çalıştığını biliyoruz. Boyutu J-15'e göre daha küçük olan bu platformlar geldiğinde Fujian'ın 50-60 uçak taşıma kapasitesine ulaşabileceği bekleniyor. Uçak gemilerinde geminin yönetildiği ve havadaki uçakların kontrol edildiği kısma ada deniliyor. Çin'in son uçak gemisi de tıpkı Amerikalı muadilleri gibi adayı geminin tam ortasına konuşlandırıyor. Fujian, 360 derece tarama yapabilen 4 adet S-band AESA radara sahip. Fujian'ın en az 4 adet namlulu nokta savunma sistemine sahip olduğunu gördük. Her bir sistem 7 namlulu 30 mm mermi atan Type 730 Gatling topundan oluşuyor. Çin'in Sovyet tasarımı 6 namlulu AK-630 üzerinden geliştirdiği bu sistem dakikada 5800 mermi ateşleyebiliyor. Etkileyici değil mi? Fujian ayrıca 4 adet füze ateşleyebilen noktasal savunma sistemine de sahip. Uzmanlara göre Çin uçak gemisi tasarımında Fransa ve İngiltere'nin bir hayli önünde. Her ne kadar tonaj olarak Amerikalı Ford sınıfının gerisinde olsa da teknolojik açıdan ona giderek yaklaşıyor. Taşıdığı uçak sayısı bakımından Amerikalı muadillerinin gerisinde kalıyor olsa da hem Hint hem de Pasifik Okyanusu'nda Çin'in rakibi olmadığını söylemek lazım. Şimdi teknik bilgilere kısa bir ara verip madalyonun diğer yüzünü de çevirelim. Uçak gemisi inşa etmek teknik bir beceri ve ekonomik güçle alakalı bir konudur ama onu işletmek kültürel bir birikimin eseri.
Çin bu zamana kadar uçak gemileriyle herhangi bir askeri operasyona katılmadı. Herhangi bir gerçek harp ortamında gemilerin, sistemlerin ve en önemlisi personelin nasıl bir sınav vereceğini kestirmek zor. Bu noktada Çin'in yetenekli personele ve her şeyden önemlisi eğitimli donanma havacılarına ihtiyacı olduğu biliniyor. Amerikan donanmasında uçak kullananlar pilot olarak değil, havacı olarak tanımlanır. Çünkü denizcilik dünyasında kılavuz kaptanlar pilot olarak adlandırılır. Kılavuz teknelerine de pilot teknesi ismi verilir. Aynı zamanda Amerikan donanma havacılığı balonlarla başladı. Bu nedenle Amerikan donanması havacı terimini kullanmayı uygun buldu. İster donanma havacıları diyelim, ister pilot fark etmez. Çin yetenekli pilotlara sahip olmak zorunda. Savaş pilotluğu en zor mesleklerden biri. Donanma pilotu olmaksa savaş pilotluğu camiasında ayrıcalıklı bir konuma sahip. Kocaman bir okyanusun ortasında küçük bir çelik yığınını bulabilmek ve ona hatasız bir şekilde inip kalkmak herkesin harcı değil. Çin bu iniş ve kalkışları bugüne kadar hep eğitim ve test faaliyetleri kapsamında yapabildi. Son yıllarda savunma basınına en çok düşen haberlerden biri de Çinli pilotları eğiten batılı meslektaşları. Bu pilotların çoğunluğunun donanma pilotları olması tabii ki tesadüf değil. Ekim 2020'de Avustralya makamları eski bir Amerikan deniz piyadesi pilotunun düşmanla işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutukladı. Çin'in 2008 yılına kadar Amerikalı donanma pilotlarının eğitimlerde kullandığı T-2 Bakay eğitim uçağını sahte bilgiler vererek Amerikalı bir uçak satıcısından satın aldığı ortaya çıktı. Pilot ifadesinde T-2 eğitim uçağıyla Çinli pilotlara uçak gemisine nasıl iniş kalkış yapıldığını öğrettiğini itiraf etti. Batılı pilotların yıllık $250.000 gibi bir rakama bu eğitimleri verdiği yazılıyor. İngiliz Savunma Bakanlığı en az 30 İngiliz pilotun Çinli pilotlara eğitim verdiğine dair kuvvetli tahminleri olduğunu duyurmuştu. 50'li yaşlardaki bu pilotların pek çok farklı tipte uçak tecrübesi olduğu iddia ediliyor. Bu listeye Alman, Kanadalı ve Amerikalı pilotları eklemek mümkün. Çin'in son yıllarda ortaya koyduğu uçak gemisi, tasarımlara baktığımız zaman batılı rakiplerinin tasarımlarına çok benzediğini görüyoruz. Çin savunma sanayi Rus lider Stalin'in yardımıyla kurulmuştu ve Sovyet esintileri taşıyordu. Ortaya konan işler başlangıçta basit kopyalardan ibaretti. Çin bir süre sonra batılı sistemleri kopyalamaya başladı. Hatta içine özgün çözümlerini de ekledi. Şimdi de batılı taklitleri kopyalayarak özgün bir havacılık ve denizcilik havacılığı kültürü oluşturmaya çalışıyor. Deniz havacılığı personeli yetiştirilmesi askeri personeller arasında en meşakkatli olanlardan biri. Havacılık tarihinin kanla yazıldığı gerçeği sektörün en meşhur sözlerinden biri. Çin'in tek başına bunu öğrenmeye çalışması için çok fazla deneme yanılma yapması, belki de çok sayıda personelini kaybetmesi anlamına geliyor. Çin kendi kurallarını kanla yazmak yerine batılı pilotların tecrübelerini, batılı gemilerin tasarımlarını, batılı sistemlerin özelliklerini kopyalıyor. Çin, Type 3 uçak gemisini yaklaşık 6 yıl gibi kısa bir sürede inşa etti. Geminin 7 milyar dolara mal olduğu konuşuluyor. Bir o kadar masraf da üzerindeki hava araçları için yapıldı. Type 3'ün deniz testlerinin bir yıl sürmesi bekleniyor. Bu testlerin ardından Fujian resmen Çin donanmasının envanterine eklenecek. Type 3 uçak gemisini sizin de tahmin ettiğiniz üzere Type 4 uçak gemisi izleyecek. Type 4'ün inşasına aslında başlandığı yönünde haberler yapılıyor. 2018 yılında imalatçı Çin Gemi İnşa Endüstrisi şirketi yanlışlıkla Type 4'ü kendi ürün yelpazesi içinde gösteren bir paylaşım yaptı. Bu durum herkesin aklına aynı soruyu getirdi. Çin aynı anda 2 uçak gemisi inşa edebilecek noktaya erişti mi? Şimdilik bunun net yanıtı yok. Cevabı merak eden batılı güçlerin Çin askeri tersanelerini uydulardan an be an izlediğini tahmin etmek de zor değil. Type 4'ün 100.000 ton deplasmanda yapılacağı, 80 ila 100 arasında hava aracı taşıyabileceği, 4 katapulta, 4 uçak asansörüne ve 4 yakalama sistemine sahip olacağı konuşuluyor. Şimdilik rakamlar net değil. Tek bildiğimiz yeni gelecek uçak gemisinin nükleer tahrikli olacağı ve bugüne kadar inşa edilenlerden daha gelişmiş sistemlerle boy göstereceği. Bu videomuzda Çin'in uçak gemisi macerasını ve Type 3'ü anlatmaya çalıştık. Çin, uçak gemisine sahip olmak için yarım asırdır hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte pek çok teknik meydan okumayı aşması gerekti. Önlerindeki son ve en kritik engellerden biri nitelikli personel meselesi. Bu konuda her zaman yaptığı gibi arka yolları kullanarak çözüm üretiyor. Type 4, Amerika'nın en büyük güçlerinden Ford sınıfı uçak gemilerinin tam bir muadili olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak ortada bir gerçek var.
Amerika yaşlanan uçak gemisi filosunu istediği hızla yenileyemiyor. Öte yandan Çin vızır vızır gemi inşa ediyor. Dengeler Çin'in lehine işliyor. Belki de başka bir bölümde Amerika ve Çin'in denizlerdeki bu savaşını ele alırız. Yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Deniz havacılığı personeli yetiştirilmesi, askeri personeller arasında en meşakkatli olanlardan biri. Havacılık tarihinin kanla yazıldığı gerçeği sektörün en meşhur sözlerinden biri.